Selam arkadaşlar. Bugün cihazımızın sürümünü düşürme işlemini anlatmaya çalışacağım. Hem sesli hem görsel olarak inşallah bu işi düzgün bir şekilde yapabileceğiz. Arkadaşlar öncelikle elimizde bir tane cevrekli cihaz olması gerekiyor, şart. Çok arkadaş soruyor. Acaba cevrekli olmadan bir cihazı sürüm düşürme işlemi yapabilir miyiz diye soruyorlar. Maalesef arkadaşlar bu imkansız. Çünkü jailbreak'li cihazda bir takım bazı değişiklikler yapacağız. Yani sistemi kandırıp eski sürümü, imzası kapalı olan sürümü yüklemeye yarıyor bu işlem. Yani cihazımız jailbreak'li olması gerekiyor. Bu ilk şartımız arkadaşlar. İkinci şartımız bir tane bilgisayar olacak arkadaşlar. Bu bilgisayarda Windows 10 yüklü. Windows 10 ve 64 bit yüklü olması gerekiyor arkadaşlar. Bu ikinci şartımız. Şimdi bunlar tamam ise işlemler başlayabiliriz. Ben şu an bilgisayarımı yeni format attım. Sırf her şeyi A'dan Z'ye kadar her şeyi sıfırdan anlatalım diye. Şimdi bir tane dosyamız var şurada. Ben videonun altında link olarak vereceğim. Bunun içinde böyle gerekli olan programlar falan ayarlar var. Buradan devam edeceğiz arkadaşlar. İlk önce tabii ki bilgisayarımıza eTool'u kuracağız. Şuradan kopyalayacağız şu linki. Herhangi bir tarayıcıdan öncelikle bunu indirelim. Tabii daha önce indiren arkadaşlar, kuran arkadaşlar bir daha indirip kurmasınlar. Ben maksat yeni bilgisayarda sıfırdan nasıl bu işe girişebiliriz onu anlatmaya çalışacağım. Video biraz uzun olabilir ama açıklayıcı olması açısından ben biraz videoyu uzatacağım. Her şeyi sıfırdan anlatmaya çalışacağım. Şimdi dosyamız indi. eTool'es. Öncelikle bunu yükleyelim. Standart yükleme talimatları. Arkadaşlar bu işlem jailbreak olan her cihazda geçerlidir. Ama muhakkak içinde jailbreak olacak. Yani şu an jailbreak atıyorum 14.3 sürümünü destekliyor. Yarın bir gün işte 14.4 için çıkar, 14.5 için çıkar, atıyorum 15 için çıkar. Bu işlem mantığı aynıdır arkadaşlar. Şu an biz şu tarih itibariyle 14.3 jailbreak çıktığı için çoğu cihaza yüklendi. Yani iPhone 12'ye de var, 11'e de var. Her şey bütün cihazlara yükleniyor şu an. Ama yeter ki tabii iOS 14.3 sürümü olsun. Yüklenen bir sürü arkadaşlar var. Bizim buradaki amacımız arkadaşlar herhangi bir sıkıntıda, herhangi bir şeyde cihazı restore edeceğiz, bilmem ne yapacağız. Temiz bir cihaz elde etmek için bu işlemi yapacağız arkadaşlar. Şu yüklendi. Sonra da yeniden başlatsın bilgisayar. Şimdi iTunes'u yükledik. Öncelikle bir çalıştıralım. Tamam, herhangi bir sıkıntı yok. iTunes çalışıyor. İkinci program arkadaşlar 3 Utools. Bu da bize gerekli olacak. Bunu da indirelim. Son sürümün yani en yüksek sürüm neyse artık arkadaşlar bunu indirmek gerekiyor. Eski sürümleri kullanmayın. iOS 14 ile uyumlu olmayabilir. O yüzden genelde yeni sürümleri tercih edin arkadaşlar. iTunes olsun, 3 Utools olsun. Bunların en yeni sürümleri kullanmaya özen gösterin arkadaşlar. Şunu da yükleyelim. Herhangi bir değişiklik yapmadan yüklesin arkadaşlar.
Çalıştıralım. Herhangi sıkıntı olmadan programımız çalıştı. Şimdi başka bir diğer program, bu Playlist Editör. Bu da bizim işimize yarayacak. Bu da bilgisayarda bulunması gerekiyor arkadaşlar. Şuradan indirelim. Şunu da yükleyelim. Tamam, bu da çalışıyor. Sıkıntı yok. 7 zip programı lazım arkadaşlar. Şunu da indirip kuralım. 64 bit sürümünü deneyelim. Bunu da kurduk arkadaşlar. Sonraki program Future Restore arkadaşlar. Bunu da indirelim. 2 gün önce yayınlanmış bir 193. versiyon. Bununla devam edeceğiz. Şunu bir klasörde göster diyelim. Şuraya inmiş. Şimdi arkadaşlar, ben şu aşamada işlemimi şeyden devam edeceğim. D kısmından, yani C kısmında herhangi bir fazla boş yerim yok. D kısmından devam etmek istiyorum. Ben şuraya bir tane Restore adında bir tane klasör oluşturdum. İstiyorsanız siz de böyle devam edebilirsiniz. Şuraya Future Restore'yi keselim. Şuraya yapıştıralım. Şimdi burada gördüğünüz üzere 2 tane dosya var. Şimdi bunları nasıl indireceğimizi göstereceğim. Acele etmeyelim. Şimdi arkadaşlar, 3 DOS programını çalıştıralım ilk önce. Ve cihazımızı bağlayalım arkadaşlar. Şuradan güven diyelim. Şimdi arkadaşlar, burada bize gerekli olan 2 tane bilgi lazım. Şu kısımdan tıklayalım. Tabii şuradan, şu kısımlardan, cihaz kısmından şu kısma tıklayalım. Bize burada 2 tane önemli olan bilgi lazım. Bir ECIT numaramız, bir de telefonun model numarası. Şimdi bunları bir değerlendirelim. Öncelikle arkadaşlar, şu siteye gideceğiz. Kopyala diyelim. Şuraya gidelim önce. Şu açılan sayfalar arkadaşlar, şurada aşağıda Retrieve yazıyor. Şuraya tıklayacağız. Şimdi bu kısma 3 UTOL'dan aldığımız şu ECIT numarasını kopyalayacağız. Tıkladığımız zaman kopyalıyor. Şu kısma yapıştır diyelim. Tabi şuradan şuraları keselim. Sadece sıfırlı olarak kalsın. Ve şuradan kapatalım. Şu ana ekrandan şuradan kopyalayalım önce. Şöyle yapıştır. Tamam, şimdi hata vermedi. Submit diyelim. Karşımıza daha önce aldığımız CS kayıtlarını gösterecek bize. Open link diyelim. Şimdi arkadaşlar, burada benim daha önce aldığım SHS kayıtlarım var. Şimdi bir sürü arkadaş soruyor, SHS kaydım olmasan olmuyor mu? Hayır arkadaşlar, bu sürüm düşürme işlemi maalesef olmuyor. Zamanında imzalara açıkken, herhangi bir sürümün imzalara daha açıkken, örnekteki gibi şu 14.4, bu işlemi yapmanız lazımdı. Hiç daha önce bu işlere girmemiş olan, herhangi bir kayıt yapmamış olan arkadaşlar varsa buradan itibaren bence bu işi bıraksınlar. Olmuyor maalesef. Neyse, konumuza dönelim. Ben şu an 14.3'e, yani bu Ankor'un desteklediği sürüme cihazımızı geri yükleyeceğim. Şuraya tıklıyorum. Şu ve şu fark etmez. Artık hangisinde kayıt varsa ben 14.3'e tıklıyorum. Şöyle arkadaşlar. Burada 2 tane ayrı bir dosyamız var. Atıyorum mesela şunu indirelim. 27 ile biten bir şeyi. Şuraya indi.
Şu klasörde göster diyelim. Şuradan keseyim. Şuradan da simge altına alayım. Şunu da. Çalışma klasörümüze geri dönelim. Şunu kapatalım. Bu çalışma klasörümüz. Şuraya yapıştır diyelim. Şimdi arkadaşlar bunun bu nonce kısmında yani nonce kısmını yani generator diyorlar buna. Burada bir tane sayılar var. Onları bilmemiz lazım önce. Şu aynı şu kısımdan şunu kapatalım. Şunu arkadaşlar loop checker diyor. Şuraya tıklayacağız. Dosya seç kısmından şuraya tıklıyoruz. Biz nerede çalışıyorduk? D Restore. Şu indirdiğimiz dosyamızı, bu SHS kaydımızı tıklıyoruz. Aç diyeceğiz. Bütün gerekli olan bilgiler geliyor buraya. Ben Robert Devin diyelim. Tamam diyelim. Bakın arkadaşlar. Generator kısmı bende 0x111 ile bitiyor. Şimdi buna göre burada işlem yapacağız cihazımızda. Yani indirdiğiniz dosyanın bu kontrol edilen yerde ilk önce valid diyecek. Yani bu CS kaydımız geçerli diyor. İkincisi ise şu generator kısmı, şu kısım bize lazım. Şimdi bununla ne yapacağız? Şöyle göstereyim arkadaşlar. Öncelikle sayfayı açıyoruz. Şuradan önce bir repomuzu ekleyelim. Düzenle ekle diyelim. Şuradan repo nokta lifpa.com. Önce şu repo adresimizi yükleyelim. Şuradan repomuza geçelim. Ana repoya. Tüm paketler. Önce şu simgeleri bir halledelim. Repo simgelerini kuralım. Tamam. Şu kısımda bir tane G kısmına geldim. Ve şuradan G kısmında şu Generator Auto Setter yazıyor. Önce şuraya tıklayacağız. Şunu bir kuralım önce. Onlara diyelim. Yeniden başlatsın. Tekrar cihazımızı açalım. Sayfaya bir daha geçelim. Burada M-Terminal ile devam edeceğiz arkadaşlar. O yüzden onu yüklemek gerekiyor. M-Terminal diyelim. Bu hangi sürümmüş? 1.4.5. Şuradaki 1.4.6. Şunu yükleyelim. Şu an ekranımıza geldi. Arkadaşlar şuradan şimdi açalım. Buradan devam edeceğiz. Şöyle geç diyelim. Şuraya su yazacağız. Alpine. Şu an rot kısmına geldik. Burada arkadaşlar şu gösterdiğim, artık sizde burada ne yazıyorsa bunu harfiyen girmemiz gerekiyor. Nasıl giriyoruz? Şöyle yazacağız. Küçük harflerle set bitişik şöyle generator boşluk, şuradaki sayıları gireceğiz. 0 x kaç tane biri var? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Şuradan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Geç diyelim. Şöyle arkadaşlar, şurada yazıyor en sonunda. Set nonce to işte 0 çarpı 0x pardon 1. Bu genelde aslında
Bu TÜİK'i ilk yüklediğin zaman otomatik bunu yapar. Ama bazı şeylerde şuradan göstereyim. Atıyorum şu 27 ile başlayan genelde zaten 0x şuradan 0x11 ile bitiyor. Ama bazen işte 15'li oluyor. Şöyle göstereyim. 15'liyi indireyim. Şurada. İndirilen kısmında bakın 15 ne ile başlıyor. 15.4.0. Bunu kontrol edelim arkadaşlar. Dediğimi anlayacaksınız. Şuraya bir daha girelim. Dosya seç. Şu indirilen kısmına şöyle şunu biraz uzatayım. Şu 15 ile biten açalım. Şuradan tıklayalım. Şuradan kontrol edelim. Bakın arkadaşlar, bu dosya da geçerli. Ama şu generator kısmı şu. Artık indirdiğiniz dosya SHS kaydı neyse şuradan kontrol edip şu kısımları şu terminal ekranına gireceksiniz arkadaşlar. Bu çok önemli. Bu harfleri olduğu gibi dikkatli girmeniz gerekiyor. Yanlışlık olursa işlem yarıda kalıyor arkadaşlar. Bunu da hallettikten sonra şuradan çıkabiliriz. Şimdi çalışma klasörümüze geri dönelim. Şuradan artık çıkabiliriz. Bunda işimiz kalmadı. Şimdi arkadaşlar biz şöyle çalışıyorduk. Bu SHS kaydımız. Buna yeni bir ad vereceğiz. Yeni adlandır diyelim. Buna blob diyeceğiz. Birazdan işimize yarayacak. Buna tamam dedik. Şimdi arkadaşlar şunları bitirdik. Şuraya kadar tamam. Şimdi arkadaşlar şu anın şuradan bakalım. FlashJB firmware diyelim. Yazılım dosyalarına. Cihaz bağlı olduğu için şu an kabloyla otomatikmen benim cihazımı gördü. Bana burada cihazımla ilgili bütün yazılım dosyalarını gösteriyor. Ta ilk baştan sona kadar hepsine. Şimdi arkadaşlar bu da diyor ki flash kısmında 1, 2, 3 tane yeşil şey var. Bunun anlamı şu an 14.4'ün imzaları bir de 14.5'in şu beta kısımların imzaları şu an açık. Yani ben şu an bu dosyaların SEP ve Baseband dosyalarını buradan alabilirim diyor. 14.3 biz geri döndüğümüz için şu an bunun imzaları açık değil. Ben şu an cihazımı 14.3'e sürüm düşüreceğim için bana bu lazım. Bir de şunun imzaları açık olduğu için 14.4 2 dosya lazım. 2 dosyayı da ben indirmem lazım. Nasıl indireceğiz? Şu kısımdan şurayı tıklıyoruz. Otomatikman şuraya geliyor. Şuna tıklıyoruz. Şuradan şöyle şuraya geliyor. Sonra buradan indiriyor. Ben bunları indirdim. Şuradan şuraya geliyor. Şu dosyalara. Şuradan klasörden açarsanız şuraya 2 tane silmiş oluyor. Az önce buradaydılar. Ben burada kestim. Rahat olsun diye şu çalışma klasöründen kopyaladım arkadaşlar. Şu an elimizde 2 tane dosya var. 14.3 cihazımızı geri yüklediğimiz sürüm. 14.4 şu an bu yazılımdan şey alacağız. Bu SEP ve Baseband dosyalarını alacağız. Şimdi buradan nasıl alacağız? Öncelikle benim cihazım sürümü şu an 14.4. Ben bu cihazımı 14.3'e sürüm düşüreceğim. Hemen şuradan başlayalım. Öncelikle 14.4'ün şey lazım. Veya 14.5 her neyse artık hangisini indirirseniz. Bunun içinden bana 3 tane dosya gerekiyor. Bunu nasıl alacağız? Önce 7 zip sağ tıklayıp üstüne 7 zip ile arşivi aç diyeceğiz. Karşımıza şöyle bir dosyalar geliyor. Bu ekrandan arkadaşlar build manifest bana lazım. Şunu sürükle bırak diyeceğiz şu klasöre. Bunu aldık. Şimdi bize SEP ve Baseband lazım demiştik. Bunu nasıl alacağız? Şu indirdiğimiz playlist editörden zaten otomatikman tanımış. Çift tıklıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir ekran geliyor bize. Yanında bir tane ekran daha var. Şurası. Şu yan tarafa basacağız. Başka bir ekran atıyor. Böyle bir ekran karşılıyor arkadaşlar bizi.
Şimdi arkadaşlar bu build kısmından artı olan kısmına tıklıyoruz. Böyle bir seçenek geliyor arkadaşlar. Bazen burada 3 tane olabilir, 4 tane olabilir, 5 tane olabilir, artık cihazınıza göre değişir. Arkadaşlar bunları tek tek deneyeceğiz. Neyi deneyeceğiz? Benim aradığım şey benim cihazımın SEP ve baseband dosyaları. Nasıl buluyorduk? Şu kısmından tıklıyoruz. Benim model D101AP. Benim şu cihazımı şuradan bulmam lazım. Aklımda tutuyoruz. D101AP. Şuraya geliyoruz. Tek tek hepsine bakacağız. İlk başına tıklıyorum. İlk baştakine. Şöyle bir şey geliyor. Burada bir info var. Info'ya tıklıyorum. Devecek Class kısmı var. Şuraya bakıyorum. D101AP. Küçük olması sıkıntı değil arkadaşlar. Küçük harf yazılması olması. Önemli olan şu harfiyen uyması. Atıyorum biz bunu burada bulamadık. Belki buradadır. Şuraya bakalım mesela. Şurada info'ya tıklıyoruz. Şurada devecek Class kısmı var. Bu D10AP. Bu benim cihazla uyuşmuyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi benimki D101AP. Neyse biz buradan devam edelim. Ben cihazımı ilk başta burada buldum. Info kısmından devecek Class. Tamam. Benim cihazlarım, dosyalarım burada olduğunu onaylamış oldum. Şimdi aşağı iniyoruz. Şurada manifest dosyası var, kısmı var. Şu artıyı tıklıyorum. Bakın şurada bana gerekli olan bütün dosyalar burada var. Bana burada gerekli olan ne var? Baseband demiştik. Bir de SEP dosyaları lazım. İlk önce baseband dosyalarını alalım. Yandaki artıya tıklayalım. Şu aşağıdaki info kısmına bakalım. Path yol, yani yol. Dosyanın yolunu gösteriyor. Şuradan biraz uzatabiliriz. Benim baseband dosyam diyor ki bana firmware klasörü altında ICE 16 ile başlıyor. Neredeymiş bu? Şuraya tıklıyoruz. Firmware klasörü tıklıyoruz. Aşağıda ICE 16 olarak devam ediyormuş diyor. Şunu biraz daha büyütebiliriz. Burada ICE 16 var ama 2 tane dosyamız var. Bize arkadaşlar gerekli olan dosyamız sonu şöyle şurada gösterdiği gibi BBFW olacak. Yani BBFW. Ben şu an cihazımın baseband dosyasını bulmuş oluyorum. Şuradan bunu simge altına alıyoruz idareten. Şunu da kapatalım idareten. Şunu aşağı. Çalışma klasörüne gelelim. Şunu açık kalsın. Şuradan arkadaşlar BBFW demiştik. Şunu tıklayıp sürükleyip şu klasöre bırakalım. Şu an baseband dosyamız hazır. Tabi bu 14.4'ün yani imzası açık olan yazılım dosyasının. Şimdi bize gerekli olan bir tane dosya daha var. O da SEP dosyamız. Onu da nasıl buluyoruz? Gene bu playlist editöre dönüyoruz. Şimdi aşağı iniyoruz. SEP olan kısmına iniyoruz. Şu açısına tıklıyoruz. Info kısmına tıklıyoruz. Burada path gene yol kısmı var. Bu da diyor ki bana firmware all flash klasörü altında SEP D101 ile biten bir dosya varmış. Bakalım. Yukarı çıkıyoruz. Firmware all flash aşağı iniyoruz. SEP D101 ile biten bir şey. Burada 2 tane dosyamız var. Peki bunların hangisi bize gerekiyor? Sonu IM4P ile biten bir dosyamız olacakmış. İkisi benzer ama birinin sonu playlist, diğerininki IM4P. Yani bu megabaytı fazla olan. Bu dosya bizim cihaz için geçerliymiş. Şunla işimiz bitti. Şuradan çıkabiliriz. Şu klasörü sürükle bırak diyelim. Klasöre geldi. Tamam. Şunla işimiz bitti arkadaşlar. Yani 14.4'le gereken dosyaları aldık. 1, 2, 3 tane dosya aldık. 14.4 ile işimiz bitti. Şuradan kesebiliriz. Herhangi bir yere bırakabiliriz. Artık bununla işimiz kalmadı. Gene restore kısmına geri geliyoruz. Şimdi arkadaşlar bu işlemler tamam. Şimdi bu geri döneceğimiz, yani sürüşeceğimiz yazılım dosyasına bir ad vereceğiz. Kolaylık olması için. Bakın 14.3. Ben buna yine adlandır diyorum. Buna restore diyeceğim. Şöyle kalsın. Şu an bizim işlemlerimiz tamam. Arkadaşlar bütün her şey tamam. Şimdi sıra geldi cihaz kısmına.
şöyle. Cihaz kısmımızda ETOS programından şurada Toolbox var. Burada Enter Reg Mod diyor. Şuna tıklıyoruz. Zaten Nonce'yi yazdık cihaza. Cihaz hazır. Şuradan Recovery moduna alıyoruz telefonumuzu. Bekliyoruz. Evet, şu an cihazımız Recovery modda. Şimdi burada yapmamız gereken Windows ile ilgili birkaç olay var arkadaşlar. Şimdi bilgisayar kısmına gelip sağ tıklayıp yönet diyeceğiz. Tamam, 3 tosla işimiz bitti. Buradan çıkabiliriz. Hatta şuradan simge altına almış. Şunu kapatalım. Şuradan exit diyelim. Şurada Aykut yöneticisi var arkadaşlar. Şuraya geliyoruz. Şurada evrensel seri yolu bağlantı bilmem ne işi var. Şuraya bakıyoruz. Cihazımız şu an şu. Apple Mobile device diyor. Sıkıntı yok. Bunun altında olduğu sürece sıkıntı yok. Ama bazen ikinci bir USB olarak, yani şöyle, burada 2 tane USB oluyor. Bunun altında Apple yazıyor. Bakalım şimdi birazdan bu hatayı alırsak nasıl çözeceğimizi göstereceğim. Şimdi bu kısma geri geliyorum. Arkadaşlar şu kısımdayken, bu çalışma klasörü altındayken klavyeden Shift tuşuna basacağız. Shift tuşunu basılı tutuyorum. Böyle boş bir yerden basılı tutup mouse'un sağ tuşuna basıyorum. Tıkladık. Bize böyle bir pencere gelecek arkadaşlar. Bakın, normalde Shift'e basmadan sağ şeyde bir şey gelmiyor. Menüde bir şey gelmiyor. Ama klavyenin Shift tuşuna basılı tutup mouse'un sağ tuşuna bastığım zaman böyle PowerShell ekranı geliyor. Tıklayalım şuna. Bayağı da büyük gelmiş. Biraz küçültelim. Şuradan biraz küçültelim ekranı. Şöyle bir ekran geliyor arkadaşlar. Şuradan buradan devam edeceğiz artık. Şu task kısmına bir daha geri dönelim. Arkadaşlar burada göreceğimiz birkaç kod var. Şöyle göstereyim. Şimdi buraları ben boş bıraktım. Şuraya da boş bıraktım. Gerisi hep aynıdır arkadaşlar. Sadece şu kısım boş. Buraya cihazın SEP ve baseband dosyalarını ekleyeceğiz arkadaşlar. Nasıl yapıyoruz? Şöyle. Öncelikle şuraya kadar bir kopyalayın. Kopyala. Şuraya geliyoruz. Sağ tıklıyoruz arkadaşlar. Sağ tıkladığında otomatikman yapıştırıyor. Şuraya kadar geldi. Şuradan bir boşluk bırakacağım. Diyor ki burada C. Eksi C boşluk. Buraya ben gireceğim arkadaşlar. SEP dosyamızın adını. Şuraya yeniden adlandır diyelim veya daha rahat olsun diye sadece SEP yazıp bu tab tuşuna, klavyenin bu tab okları tuşuna bastığım zaman otomatikmen görüyor arkadaşlar şu dosyamı. SEP olan dosyamı şuraya aktardı. Boşluk diyorum. Şuraya bir daha geri dönelim. Eksi M boşluk. Şuradaki build yazacağım. Otomatikman kendisi algılayacak bunu. Şöyle yazıyoruz. Bu il yazarsam, tab tuşuna basarsam klavyeden otomatikman tanıyor. Boşluk eksi B. Burada baseband dosyamızı gireceğiz. O da ne arkadaşlar? Şuradaki bendeki ICE16. Sizde artık ne gelirse ben buradan devam edeceğim. Şuraya ICE diyorum. Tab tuşuna basıyorum. Bu geldi arkadaşlar. Buraya bir daha geri dönüyorum. Şuraya kadar geldik. Boşluk eksi P boşluk. Boşluklara arkadaşlar dikkat edin. Hepsinin böyle kodlar arasında boşluk olacak. Eksi P. Gene build yazacağım. Şöyle. Bu il yazarsam, tab tuşuna basarsam otomatikman tanıyor. Boşluk. Bu restore diyeceğiz. Bu restore şu yazılım dosyamız. Az önce isim vermiştik. Sadece rest dersem ve tab tuşuna basarsam otomatikman tanıyor. Şimdi arkadaşlar buraya kadar tamam. Bununla işimiz bitti. Bunu kapatabiliriz. Şimdi buraya geri dönelim. USB kısmına bakalım nasıl bir hata verecek veya yapacak mı?
Şuradayken arkadaşlar enter'lıyoruz arkadaşlar. Enter'ladık. Bir daha enter'layalım. Bazen almıyor. Şöyle bir daha enter'layalım. Evet, işlemlere başladık. Şu an yazılım dosyasını çıkartıyor arkadaşlar. Nereye mi çıkartıyor? Şu çalışma klasörümüzün restore altında şu dosyamızı birazdan göreceksiniz, burada büyüyecek arkadaşlar. Yaklaşık bir 4 GB mı artık dosyanın boyutuna göre. Şu an işlem devam ediyor. Çıkartma işlemi devam ediyor. Şuradan şey yapalım. Şu ekrana geri dönelim. Şu böyle kalsın arkadaşlar. Çünkü birazdan herhangi burada bir sıkıntı olursa USB ile ilgili müdahale edeceğiz. Bekleyelim arkadaşlar. Bu işlem biraz zaman alabilir. Bilgisayarın hızına, kullandığınız donanıma göre değişebilir. Şöyle cihaz kapandı. Herhangi bir sıkıntı vermedi. Dediğim gibi bazen şurada ikinci bir evrensel yol geliyor. Onun altında da Apple yazıyor. Bakalım. Ben de herhangi bir sıkıntı vermedi arkadaşlar. Gene Apple Mavi Device kısmı buraya geldi. Bu genelde A11 ve üstü. Benim cihazım A9 olduğu için herhangi bir sıkıntı vermedi. Büyük ihtimalle bu A11 ve üstü cihazlarında şuraya bir tane daha şey geliyor. USB seçeneği geliyor. Altında da eBoot denen bir şöyle yazıyor. Apple Mobile Device eBoot olarak geçiyor. Böyle bir seçenek geldiği zaman ve burada hata veriyor arkadaşlar. İşte işleme devam edilemiyor falan diye çıkılıyor buradan. Hata veriyor. O gördüğünüz eBoot kısmını sağ tıklayıp mesela cihazı kaldır diyeceksiniz arkadaşlar. Ve bir tane kutucu gelirse böyle sürücüsünü kaldır kutucuğu gelirse ona tıklayın. Tamamen kaldırın bilgisayardan. Böyle yaptığınız zaman kaldırma işlemi tamamlandığı zaman tabi burada hata vermiş oluyor. Sonra şu kısımdan tıklıyorsunuz arkadaşlar şuraya. Bir daha cihaz geliyor. Baktınız bir daha eBoot yazmış. İkinci bir USB olarak burada. Tekrar üstüne sağ tıklayın. Tekrar kaldırın. Bir daha deneyin buradan. O tamamen gittiği zaman şuradan aynı işlemlere az önce bahsettiğim şu kısımları bir daha girip işleme devam edin arkadaşlar. Tekrardan girmenize gerek yok. Klavyenin bu üst ok tuşuna bastığınız zaman en son girilen komutlar arkadaşlar buraya geliyor. Enter'layıp bu işlemi tekrar deneyerek bu hatayı çözüyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi benim cihazda herhangi bir sıkıntı vermedi ama bazen veriyor. Bir ara vermişti böyle bir hatayı, onu kaldırdım. Şimdi herhangi bir sıkıntı vermedi. Evrensel altında Apple burada gözüküyor USB'si. Bunda herhangi bir işim kalmadı. Demek ki burada sıkıntı yok. Dediğim gibi bu hatayı alan arkadaşlar dediğim adımları izlerse herhangi bir sıkıntısı kalmadan her şeyi düzgün yaparlar arkadaşlar. Bütün işlemler düzgün olur. Şunu kapatalım. Şunu da şöyle alalım. Şöyle. Bu aşamada bekleyeceğiz arkadaşlar. Bu işlemde yaklaşık bir 5-10 dakika sürebiliyor. Cihazın kablosuna dokunmadan böyle cihazı bırakalım. Kendisi bütün her şeyi hallediyor arkadaşlar.
Evet arkadaşlar, yazılım yükleme başarıyla tamamlandı. Herhangi bir sıkıntı olmadan yazılım yüklendi. Şu an cihaz açılmasını bekleyelim. Evet, cihazımız açıldı. Gördüğünüz üzere. Şuradan da bir sürüm kontrolü yapalım. 3 Voltos'tan. Evet, cihazımız 14.3'e geri döndü arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntısı yok. Devrekte yok. Şuradan aktifleştirebiliriz. Her şey sıkıntılı değil arkadaşlar. Her şey çok güzel. Herhangi bir sıkıntısı yok. Bütün her şey çalışıyor. İşte dokunmatik olsun, yani Touch ID olsun. Herhangi sıkıntısı olmadan her şey çalışıyor arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Buradan size kolay gelsin yapacak olan arkadaşlara. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Selamlar.